Hepinize selamlar. Sofra TV YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uygun bir karıştırma kabına 2 su bardağı köftelik bulgurumuzu ilave edelim. Üzerine 2 su bardağı da sıcak suyumuzu ekledikten sonra şöyle güzelce karıştıralım. Kıymetli takipçilerim, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Ardından üzerini streç filmle kapatıp 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlenen bulgurumuzun üzerini açalım. Şöyle güzelce karıştıralım. Çok güzel bir şekilde şişmiş. Şöyle kenara alalım. Çiğ köftemizde kullanacağımız karışımımızı hazırlamaya geçelim. Uygun bir robotun içerisine 4 diş sarımsağımızı ilave edelim. Üzerine 2 adet de orta boy soğanımızı ilave edelim. Daha sonra şöyle güzelce robottan geçirelim. Daha sonra üzerine yarım su bardağından bir parmak eksik zeytinyağımızı ilave edelim. Dilerseniz zeytinyağı yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 2 yemek kaşığı da isotumuzu ilave edelim. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçamızı ilave edelim. Benim salçam karışık olduğu için ben bu şekilde ilave ediyorum. Şayet market salçası kullanacaksanız her birisinden 1,5 yemek kaşığı kullanmanızı tavsiye ederim. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Son olarak da bulgurumuzu ilave edelim. Daha sonra robotumuzun kapağını kapatıp çalıştıralım. Bir dakika kadar çalıştırdıktan sonra şöyle kaşık yardımıyla karıştıralım. Şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Robotunuzu çalıştırırken lütfen 1 dakika çalıştırıyorsanız 1 dakika dinlendirin. Dinlendirerek mutlaka çiğ köftenizi çektirin. Yoksa robotunuz yanar. Buna dikkat edelim lütfen. Ben hemen 5-6 dakika robottan geçirdim ve dinlendirerek yaptığım için hiçbir sıkıntı yaşamadım. Özellikle buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabilecekleri tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi sizler de evlerinizde deneyip beğenirsiniz. Ben şöyle çektirirken sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten de harika bir kıvamı oldu. Bu arada 7 yaşında bir kızım var ve kızım inanın robotun başından hiç ayrılmadı. Çünkü çiğ köfteyi çok seviyor. Sevdiği tarif olunca o da bana yardımcı oluyor. Daha sonra üzerine yarım sıkılmış limon suyumu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da nar ekşimi ekliyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Malzeme listesini açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Limon ve nar ekşimizi ekledikten sonra 1-2 dakika daha karıştıralım. Şöyle çiğ köftemiz birbiriyle güzel bir şekilde özdeleşsin. Ben sizlere şöyle yakın çekimle de kıvamını göstermek istiyorum. Macun kıvamında gerçekten de muhteşem oldu. Çiğ köftemizi artık şekillendirebiliriz. Şekillendirirken eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Bu sayede ele yapışmadan yüzeyi pürüzsüz olacak şekilde çiğ köftelerimizi sıralayabiliriz.
Dışarıda yemek yerine evde kolaylıkla yapabileceğiniz, lezzeti dışarıda yediklerinizden çok daha iyi, dilerseniz marulla, dilerseniz lavaşla tüketebileceğiniz, bol limon ve nar ekşisinin de çok yakıştığı, dilerseniz gün masalarınıza, dilerseniz çay saatlerinize meze olarak hazırlayabileceğiniz çiğ köfte tarifimi mutlaka sizler de denemelisiniz. İnanın sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Verdiğim ölçülere birebir dikkat ederseniz hem kıvam olarak hem de lezzet olarak inanın benim yaptığımdan çok daha güzel çiğ köfteler sizler de hazırlayabilirsiniz. Ben sizlere şöyle yakın çekimle de göstermek istiyorum. Sizce de gün masalarına yakışacak harika bir tabak olmadı mı? Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beni bu tarif ile tanıdıysanız farklı tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı, bildirim gelmesi için zili açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsiz. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.